Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Bu benim solüsyonum arkadaşlar. Bu suya ve doğal kayaya gitmeyen bu solüsyon. Gördüğünüz gibi solüsyon borusunu dolduruyorum bununla. Bu kesinlikle zararsızdır arkadaşlar. Çürümez, kokmaz. Asla. Herhangi bir yasaklı madde yok yani. Mahşere kadar gider bu solüsyon. Değişik. Ve bu içine altın koyacağız. 24 ayar has altın koyacağız arkadaşlar. Bu altınlı olacak çünkü. Müşteri altınlı istedi. İsteyene böyle altın koyuyoruz ama bu 24 ayar. İçinde bakır yok bu altının. Şöyle bükelim biraz. Bu 24 ayar. Bu yarım gram şu an arkadaşlar. Yaklaştır iyice altını. Gold. Gold. Yani İngilizcesi gold. Altın. Şimdi bu altın ne oluyor arkadaşlar? Yaklaştır şöyle. Yaklaştır iyice. Evet. Bu altınlı isteyene altınlı gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu altın kapalı kaldığı zaman şimdi bunu doldurup üstünü doldurup kapalı ağzını kapatacağız bu solüsyon borusunun mengene ile. Bu boru 304 krom arkadaşlar. Yani mıknatıs tutmaz bu. Bunu demirle karıştırmayın bu krom çubuğu. Evet, şöyle iyice sıkılaştıralım. Değerli maddeler katıldığı zaman çubuğun fiyatı altın oranına göre artar. 800 TL ile 3000 TL arasında böyle sipariş üzerine yapılıyor. Yani 800 TL'den başlıyor. 3000 TL'ye kadar var. Tek model. Hepsi suya ve doğal kayaya gitmez. Benim çubukların hiçbiri su ve doğal kayaya gitmez. Çubuğun 7 hareketi vardır. Benim çubuklar dağda giderken önünde su varsa size yön değiştirir. İşe yaramayan kayalar varsa yön değiştirir. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Yaptıktan sonra bunu kapatıyoruz. Mengene ile hava almamasını sağlıyoruz ki altın burada boğulacak. Ve altın gaz yayacak. Ve altını gömülü metali öncelik tanıyacak. Yani altın koyduğunuz zaman önce altına gider. Altın yoksa bölgedeki gümüşe gider. Gümüş yoksa bronza gider. Çubuk gömülü olan her şeyi bulur. Derinlikte sınır olmaz çubuklarda. İsterse 500 metreye göm. Çubuk onu bulur çünkü kazdığın andan itibaren mahşere kadar gaz yaydığı için çubuk kazılan yeri kolaylıkla bulur. Doğada gömülen her şey gaz yayar arkadaşlar. Bu boru çok sert bir boru. Sıkmak bayağı bir sıkıntı alıyor. Yani siz bir şey gömdüğünüz zaman, toprağa kazma vurduğunuz andan itibaren istersen 500 metreye göm, çubuk oraya döner. Çünkü orası mahşere kadar gaz yayar. Evet, şöyle de ağzını şöyle de kapatıyoruz hava almasın diye. Siz de kendi formülünüzü geliştirebilirsiniz çubukta arkadaşlar. Bunun içine su girmemesi lazım. Su girerse fön makinesiyle kurutabilirsiniz. Eğer su girerse. Evet, hava almaması lazım. Su girmemesi lazım. Kapalı alanda altın güzel gaz yayar borunun içinde. Altın daha uzak mesafeye gitmesini ve daha iyi metal bulmasını sağlar çubuğun arkadaşlar. Evet, şimdi bunu benim icadım olan Kral Alan Taramanın sapına 304 özel telle saracağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu solüsyon borusunu alan taramaya sapına bağlayacağız.
Bu özel bir teldir arkadaşlar. Yumuşak kromdur bu. Özel yapılır. Evet. Sıkı bir şekilde saracağız. 2 santim aşağıdan saracağız. Şöyle. Şöyle sıkıca. İsteyene bu telden gönderiyorum arkadaşlar. Bu telle artık bakın yakın çek şöyle. Evet. Şöyle ucu kalsın biraz. Şöyle. Evet, ikinciyi de bağlıyoruz. Onu da aşağıdan bağlayacağız. Şu şekilde. Sıkıca bağlayacaksınız. 3-4 turda attırabilirsiniz. Evet. İşte bu alan taramanın, define çubuğunun yani su ve doğal kayaya gitmesini engelliyor bu boru. Boru ve içindeki malzemeler. İşte bu solüsyon olayı, sapa bir şey yapıştırma olayı tamamen arkadaşlar benim icadım. Gördüğünüz gibi bunun 800 TL'liği de suya ve doğal kayaya gitmez. Biraz daha seçici olsun diye altın parçası koyduk gördüğünüz gibi. Gümüş parçası da koyabiliyorsunuz. Evet, kral alan tarama arkadaşlar. Bakın sökülüp takılması bu şekilde olan, dünyada bu modeli icat eden kişi benim. Bunun adına da kral alan tarama koydum. Evet. Bu çubuğun 7 hareketi vardır. YouTube'a alan tarama 7 hareketi yazarsanız bulursunuz. YouTube Define Kralı kanalına sizi abone olmaya bekliyorum. YouTube Define Kralı. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Şimdi size kasa hareketini gösteriyorum. Bakın burada duvar yaptı. Bir adım attım, boşluk yaptı. Şöyle tutayım. Sonra paranın üstüne geldi, çarpı yaptı. Bir adım yaptım, açtı. Sonra bir adım attım, duvar yaptı ve bir adım attım, kasanın dışından çıktım, geri geldi çubuklar. Bu kasa hareketidir. Doğada bu hareketi bulduğunuz zaman orada define olma ihtimali %80'dir. Bakın duvar yaptı, kasanın üstüne geldim, açtı, bir adım attım, çarpı yaptı, bir adım attım, açtı, bir adım attım, duvar yaptı ve çubuk geriye döndü. Bu kasa hareketidir. Yani bunu doğada bulduğunuz zaman orayı kazacaksınız ve define bulma ihtimaliniz %80'dir. Kasanın boyunu ölçelim. Tek çubukla gittiğimiz zaman kasanın etrafından dönüyor. Gördüğünüz gibi çubuk odanın ya da kasanın büyüklüğünü ölçüyor. Evet, gördüğünüz gibi. İşte bu hareket %80 orada define var anlamına gelir. Şimdi doğada alan taramayı aldığınız zaman hemen 10 metre ileride bir yere gidecektir. Bir ağaç kökü olabilir. Ağaç kökleri gaz verir, gaz yayar. Ondan sonra sincap, köstebek tünelleri vardır. Onların üzerinde böyle çarpı yaparak gider. Yani köstebeklerin tünelin üstünde. Havalandırma varsa çarpı yaparak gider. Tünel varsa çubuk çarpı yaparak gider böyle. Eğer bir mezar varsa mezarın üstünde çarpı yaparak gider 2 metre boyunca. Çubuğu hangi hallerde kazmamız gerekiyor ya da kaç metre kazmamız gerekiyor onu öğreteceğim şimdi. Böyle bir kasa hareketi yaptığı zaman ne yapacağız? Duvar kenarına gelip derinlik alacağız. Mesela burada duvar yaptı. Derinlik alacağız. Nasıl derinlik alacağız? Tekrar geri geleceğiz. Çubuk duvar yaptığı anda ayaklarımızı kilitleyeceğiz. Ama bakın ayaklarım açık. Bu şekilde. Sonra aşağıda 2 saniye, yukarıda 3 saniye tutacak şekilde çubuğu indirip kaldırıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3 derken çubuk eğer
ilk kaldırdığımız anda duvar ya da çarpı yapıyorsa orada bir şey yok demektir. Ama derinlik almaya başladık. 1 dedik. 3 saniye bekledik. 2 saniye aşağıda bekledik. İkincisinde yine duvar ya da çarpı yapmadı. Üçüncüsünde yine duvar ya da çarpı yapmadı ya da yaptı. Orada kesin bir şey var demektir. Her indirip kaldırmak 1 metredir. Tekrar gösteriyorum. Kasa yaptı. Duvar kaç metre derinlikte? Geldim, duvar yaptı. Ayağımı artık oynatmıyorum. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Duvar yaptı. 1 metre derinlikte kasa var demektir. Yani ilk kaldırmada duvar ya da çarpı yaparsa orada bir şey yok demektir. Kayanın üstünde olsanız bile orada bir şey yok demektir. Kayanın üstündesiniz mesela, değil mi? Kayanın üstündesiniz, çarpı yaptı. Geri gelin 2-3 metre. Tekrar gelin. Tam son çarpı yaptığı zaman ayakları kilitleyin. Sonra derinlik alın. 1 kaldırdık, çarpı yaptı. Orada bir şey yok. Ama 1 kaldırdık, yapmadı. 2 kaldırdık, yaptı. 3 kaldırdık, yaptı. 4 kaldırdık, yaptı. Orada kesin bir şey var. Kaya içinde kesin bir şey var demektir. Evet arkadaşlar. Yani şimdi şu çok önemli. Siz ne yapıyorsunuz? Tutuyorsunuz, çarpı yaptı. Aha, burada hazine var diyorsunuz. Kazıyor da kazıyorsunuz. 3 metre, 5 metre derinlik almadan kazıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben bunu gömmem için, ben bunu gömeceksem ne yapmam lazım? Çukur eşmem lazım. Çukur eştikçe alan genişler. Çukurun kenarı genişler. Bunu 5 metreye gömdüğüm zaman ne yapmam lazım? 1,5-2 metre eşmem lazım. Ha, şu kazılmış yerin kenarı olarak hesaplayın ve tam ortasına geldim, defineyi koydum. Ve sonra bunu toprakla doldurdum. Ne yapar çubuk? Kazılmış yerin kenarına gelince çubuk duvar yapar. Sonra açar. Sonra definenin üstünde açar. Sonra duvar yapar. Sonra kasadan geri gelir. Bu adımlar çok önemlidir. Ne yaparım? Burada define var derim. Ama geldim, çarpı yaptı. Yani duvar yapmadan önce çarpı yaptı. Direkt çarpı yaptı. Yani direkt çarpı yaptı. Ama ondan önce duvar yapmadı. Orada ne vardır? Ya birisi silah düşürmüştür, bıçak düşürmüştür, eski bir şey künye düşürmüştür, küpe düşürmüştür. Ya da bir sel olmuştur. Selde insan kaybolmuştur. Ya da sel alıp götürmüştür paraları, pulları. Kazılmadan orada olduğu için kazılmadan toprağa düştüğü için ya da sel onu alıp götürdüğü için kazılmadan bir para yere düştüyse, bir define yere düştüyse kazılmadan orada direkt çarpı yapar. O da en fazla derinliği alırsın, 2 metre kazarsın, bilemedin 3 metre. Ama diyelim ki buraya para düştü. Zamanla yağmur, toprak, su aldı gitti. Üstü yarım metre şey yaptı. Çarpı yapar. Duvar yapmaz önce. Çünkü bilinçli olarak gömülmemiş, kazılmamış. Çarpı yapar. Ağaç kökü çarpı yapar. Oradan biri bir taş sökmüştür. Çarpı yapar. Yani özelle kazılan yer önce duvar yapacak. Bunu asla unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Yani çarpı yaptığı zaman oradan bir şey çıkma ihtimali %10'dur. En fazla 3 metre kaz. Ha, diyelim ki buraya bir para düşmüştür. Ya da bir hazine gömmüşlerdir. Üstüne toprak atmışlardır. 3 metre, 5 metre, 10 metre, 50 metre toprak atmışlardır. Aynı tümülüs gibi. Yığma yapmışlardır mesela paranın üstüne. İnce elenmiş toprak attılar ya da. Ha, onda gelir direkt çarpı yapar. Malzemenin üstüne direkt toprak attılarsa, kazmadan. Onda direkt çarpı yapar.
Ama dediğim gibi yani çarpı yaptığı zaman ne yapacaksın? Derinlik alacaksın. Kazmadan derinlik alacaksın. Kazdıktan sonra derinlik sıkıntıdır. Ne yaptı? Geldi çarpı yaptı. Tamam, burada çarpı yaptı. Hemen 3-5 metre geri gidiyorum. Tekrar geliyorum. Son adımda pat kilitlendi bak. Son adım attım. Artık ayak oynamıyor, ayak altı. Sonra ne yaptım? İndirdim. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Çarpı yaptı. Bunu ikinci kaldırmamda çarpı yaptı. 1 metre derinlikte mal var demektir. Aynı zamanda altta bir şey olup olmadığının şeyidir bu, testidir. Bunu unutmayın. Yani hemen dağa gidiyorsunuz. Çarpı yaptı. Kaz oğlum burayı. 3 metre kazdım, 5 metre kazdım. Derinliği almadan kazdım. Bu bir. Kazdım da ondan önce duvar yapmadı. Duvar yapmadıysa kazdım. Özellikle dökülmüş bir ince kum yok. Taş yığını yok. O zaman kardeşim buraya bilinçli bir şey koymamışlar. 2 metre kazalım, bırakalım. Mevzu budur. Onu söyleyeyim. Mesela şöyle düşünün. Plajda biri küpesini altınını kaybetti. Kumun arasında karıştı, dalga geldi, 2-3 metre oldu. Ne olur? Plajda gelir çarpı yapar. Derinliği alırsın, 2 metre verdi, kazarsın. Orada duvar yapmaz. Çünkü düşmüş para. Özellikle kazılıp gömülmemiş para. Üstüne doğal toprak atmış. Anladınız mı? Plajlarda bunları kullanırsanız suyun içinde dahi çok para kazanırsınız. Çok altın küpe bulursunuz, kolye bulursunuz. Mesela bir sandalın kenarında durun, derinse. Bu şekilde sandal, mesela şurayı sandal düşünün. Ben de sandalın tam önündeyim. Böyle tuttum, sandal bana göre hareket etti. Çarpı yaptı. Altta mal var. Suyun içinde. 10 metre, 50 metre, 100 metre fark etmez. Eğer altta bir batık gemi varsa sandalın üstünden aşağıdaki o batık geminin şeklini çizerim. Büyüklüğünü çizerim. Bunu unutmayın. Bu alan tarama nelere kadir arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Burada öğreneceğiniz olay şu. 1. Oda hareketi, kasa hareketi %80'dir. Ama bir oda bulduğunuz zaman odanın içinde kemik varsa iskelet boyunca kemik üzerinde çarpı yapar. İskelet boyunca. Odayı buldunuz. Odanın içinde herhangi bir çarpı yapmadı. Odanın dışında da arayın. Orada da çarpı yapmadı. Demek ki orası oda değilmiş. Oda duvarının kenarına gelin. Derinlik alın. Kaç metre kazacağınızı öğrenin. Oda bulduysanız tek çubukla odanın girişi nerede? Mesela odanın girişi burada ya. Tek çubukla çiziyorum ben. Geldi. Çubuk böyle bir atma yaptı. Geri geldi. Ya burada define var ya da giriş var. Bunu asla unutmayın. Evet arkadaşlar. Kral alan tarama. Krom nikel bu. Benim icadım. 2022 model. Artık bakır ve pirinç çubuk kullanmıyorum. Önceki kullandıklarım define buluyor mu? Çok şahane buluyor. Ama bakır ve krom oksitleniyor arkadaşlar. Dayanıklı malzeme değil. Bir de özellikle pirinç sarı metalin içinde 7-8 maddeden oluşan karışım var. Bu da çok büyük sıkıntı. Saf değil yani. Ben buraları da kroma çevireceğim. Ama bu 304 krom arkadaşlar. Fırçalı krom. Mıknatıs tutmaz. Olay bu. Mıknatıs tutmayan krom bu. Parlak krom değil. Fırçalı krom olarak geçer bu. Mattır yani. Mat olacak. Evet arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Evet bakalım define çubuğu nereye gidecek? Gel bakalım. Sen de yandan takip et. Tabii. 5-6 metre uzakta takip et. Bakalım nereye gidiyor. Evet burada çarpı yaptı. Çarpı yaptı ama bekliyorum. Evet burada çarpı yaptı arkadaşlar. Şu taraftan çek de güneş ışığı almasın. Oluyor güzel çekiliyor burada. Şimdi burada çarpı yaptı.
Şimdi arkadaşlar çubuk çarpı yaptığı zaman bir tabanca düşmüş olabilir, mermi düşmüş olabilir, bozuk para düşmüş olabilir, bıçak, kılıç düşmüş olabilir. Aşağıda bir bozuk para olabilir. Çarpı yaptığı zaman en fazla 3 metre kazarsın. 3 metrede bir şey yoksa bir daha kazma. Ama kazmadan kaç metre derinlikte değerli bir şey var mı yok mu onu şimdi anlayacağım. Şimdi geri geliyorum. İleri ve çubuk tam bu noktada çarpı yaptı. Şimdi çarpı yaptığı zaman 2-3 metre geri gidiyorum. Sen orada kal. Şöyle 2-3 metre geri gideceğim. Çubuk zaten beni buraya getirecektir. Çubuğun tam çarpı yaptığı yer. Duruyorum. Ayaklarım açık ve kımıldatmıyorum artık. Şimdi derinlik alacağım. 1 2 3 4 5 6 7 7 metrede çarpı yaptı. 1 metreyi buradan ayağa kadar düş. 6 metre. Toprağın yapısı yumuşak. Yumuşak. 6 metre derinlikte değerli bir şey var. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Kesinlikle değerli bir şey var. Eğer değersiz bir şey olsaydı ilk kaldırdığım zaman çarpı yapardı. Ama 6. defa kaldırdığımda çarpı yaptı. 6 metrede değerli bir şey var. Artık elmas da olabilir. Değerli bir taş da olabilir. Yalnız 6 metre derinlikte bir şey var. 6 metreden fazla kazmayacaksın burayı. Bakın tekrar derinlik alacağım. Yine aynı metreyi verecek. Bu aynı zamanda derinlik alırken ve çarpı yaptı ve ayağımı artık oynatmıyorum. Ayakları artık oynatmıyorum. Ve indiriyorum. Bu derinlik alırken aynı zamanda altta değerli bir şey yoksa derinlik vermez. 1 2 3 4 Çubuklar kapanıyor. 5 6 Bir daha verelim. Açıldı. 6 metre. 6 metreden yani derinlik bittiği anda çubuk düze çıkıyor. Yani çubuk son çarpıyı yaptığı zaman kaç saydık? 6. 7. kez kaldırdık, çubuk düze çıktı. Yani 6 metre. 6 metre, 7 metre, 5 metre arasında burada değerli bir şey olduğunu söylüyor. Peki ben şöyle bir uzağa gideceğim. Çubuk tekrar buraya gelecek mi? Orada dur sen. Evet, burada da çarpı yaptı. Gel şimdi buraya. Gel. Şimdi burada da çarpı yaptı. Buranın da bir derinliğini alalım. Geri geliyorum. Tutuyorum. Çarpı yaptı. Ayakları oynatmıyorum. 1 2 3 4 Evet. 3 metrede çarpı yaptı en son. 4. metrede düz yaptı. Yani artık derinlik alma diyor. 3 metrede çarpı yaptı. 1 metreye düşüyoruz. 2 metrede derinlikte değerli bir şey verdi ve değerli bir şey var. Evet arkadaşlar. Bu şekilde
hem derinlik alma hem altta değerli bir şey olup olmadığını anladık. Kral alan tarama almak isteyenler varsa bana ulaşsınlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tamam. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kral alan tarama adını verdiğim 2022 model paslanmaz çelik krom nikel karışımı olan Kral alan tarama arkadaşlar. Artık sadece nikel krom satıyorum. Bakır ve pirinç çubuk satmıyorum arkadaşlar. Onlar sakız gibi zamanla kararıyor, yamuluyor, bozarıyor, renk atıyor. Ve üstelik bunlar daha saf, daha iyi bulur. Şimdi arkadaşlar videoları izledikleri halde definecilerin hepsinin ortak bir hatası var. Hepsi aynı hatayı yapıyor. Hata şu: önce gösterdiğim gibi bu şekilde düzgün tutarak, bakın çubuğu bu şekilde düzgün tutarak, sonra yürüdükçe ellerini kaldırıyorlar ya da birleştiriyorlar ya da çok açıyorlar. Bundan dolayı da çubuk saçma sapan hareket yapıyor. Yani doğru tutuş, doğru yürüyüş yapmazsanız ve çubuğun 7 hareketini bilmezseniz, kasa hareketi, kaya kontrol hareketi, derinlik alma hareketi, oda çizme hareketi, tünel çizme hareketi, bunları bilmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Arkadaşlar bakın, videoları izlediğiniz halde bile yanlış çubuğu tutup yanlış yürüyorsunuz. Bakın çubuk bu şekilde tutulur. Bakın gövdeden ne kadar uzak. Bakın. Ve elimin düzlüğüne bakın. Aşağı doğru, bu bilek aşağı doğru inmiş. Bakın göbeğin altında bakın. Bu şekilde tutacaksınız arkadaşlar. Bakın bir çubuk boyu arada fark olacak. Bir çubuk boyu. Bunu sabit tutacaksınız. Yani bu şekilde yürürken bu şekilde yürüyeceksiniz. Yürürken çubuklar hep aynı aralıklarla yürüyecek. Ama siz ne yapıyorsunuz? Böyle kaldırıyorlar adamlar. Saçma sapan hareket. Bu şekilde yürüyor, bu şekilde yürüyor, bu şekilde yürüyor, bu şekilde yürüyor. Bunlar yanlış, böyle olmaz. Videoyu izlediğiniz halde bile çubuğu doğru tutup doğru yürümüyorsanız boşuna uğraşırsınız. Yanınızdakileri de boşuna avare edersiniz. Boşuna yer kazarsınız. Çubuğu yanlış tutarsanız yanlış hareket yapar. Yanlış yere gider. Derinlik alma hareketini 40 kez gösteriyorum. Derinlik alma hareketini bile yanlış yapıyorsunuz. Bakın, standart çubuk tutma bu şekildedir. Şöyledir. Bir çubuk boyu fark olacak arada. Bu şekilde. Bakın yandan göstereyim. Gördünüz mü? Bakın elim ne kadar önde ve aşağıda. Bakın şurada boşluk var. Baskı yapmıyorum yani. Buraya baskı yapmıyorum. Çubuk aynı bu şekilde. Solüsyon ön tarafta bakın. Bakın solüsyon ön tarafta. Bakın şöyle tam buğuma dek getiriyorum. Şu şekilde. Tamam mı? Bu şekilde tutacaksınız. Yani çubukları kaldırmayın. Bu şekilde. Bu şekilde. Yürüyüş modunuz şöyle olacak. Bakın dizi fazla kaldırmadan. Görüyor musunuz? Bakın çubukların arasındaki boşluk hep aynı. Ne kadar da yürürsem yürüyeyim çubukların boşlukları hep aynı. Bakın. Bir kere geri gelirken çubuğu indireceksiniz. Bakın. Ne kadar da yürüsem aynı boşluk. Bakın burada da yürüsem aynı. Burada da yürüsem aynı. Bakın. Gördünüz mü? Aynı. Aralık aynı. Bu şekilde. Siz böyle başlıyorsunuz. Sonra kaldırıp duruyorsunuz. Dozer misiniz kardeşim siz? Dozer kepçesi gibi çubuğu kaldırıyorlar. Böyle başlıyorlar. Sonra yürüyorlar böyle. Böyle olmaz ki. Böyle olmaz kardeşim. İzlediğiniz videoyu bile anlayamıyorsunuz içinizdeki bazıları. Bir yıldır çubuk kullanıyor adam. Beni bir görüntülü ara diyorum. Adam başlıyor şöyle bakın. Böyle başlıyor, çubuk geliyor böyle. Çubuk geliyor böyle. Saçma sapan hareketler. Kardeşim bu iş ciddi iş. Yapmıyorsan yapmayacaksın. Yapacaksan adam akıllı yapacaksın. Sen gözü kapalı mı arabayı kullanıyorsun? Arabayı gözü kapalı mı kullanıyorsunuz? Şimdi bakın tekrar gösteriyorum. Sadece dirseğinizi kırın. Bitti. Bu. Böyle değil. Böyle bu. Bakın. Bir çubuk boyu fark var. Bu.
Böyle yapıyor adam ya. Böyle tutuyor ya çubuk. Böyle tutuyor. Böyle tutuyor. Yani böyle çubuğu fazla sıkmayın. Standart rahat bırakın. Bakın rahat yürüyüş. Mesela arkadaşlar çubuk böyle duvar mı yapmaya başladı? Bakın aynı hizada olacak. Bakın. Gördünüz mü çubuk boyu? Mesela çubuk hareket etmeye başladığı zaman biraz yavaşlayın. Sonra bakın ne yapmaya çalışıyor. Şimdi derinlik alırken de büyük hata yapıyorsunuz. Derinlik nasıl alınır? Diyelim çarpı yaptı. Ya da duvar yaptı. Çubuğu şöyle yavaşça kaldırıyorsunuz. Elinizi bükmeden bakın. Bakın tekrar gösteriyorum. Eli bükmeden yavaşça kaldırıyorsunuz. Mesela 3 metrede bakın. Duvar yaptı mesela. İndiriyoruz çubuğu. Bakın yavaşça. 1 2 3 Bakın bu el hiç sağa sola gitmeden kalkıyor. Yavaşça. Aynı hizada bakın. Aynı hizada. Gördünüz mü? Bakın. 1 2 3 3'te mi çarpı yaptı? 3 metre, 2 metre. Olay bu. Bunu bilmeniz lazım. Yani hepinizin ortak hatası bu. Binlerce video geliyor. Hepsi aynı hatayı yapıyorsunuz. Kardeşim oda mı çizdi çubuk? Duvar olan yerde dur. Sonra derinlik al. 1 2 3 metrede mi duvar yaptı? Yani mesele şu. Bunu koruyacaksınız kardeşim. Bakın şu aralığı ne kadar da yürürseniz yürüyün aynı aralık olacak. Tamam mı? Şöyle çubuğu hafif ucunu düşüneceksiniz. Bakın elim gövdeden ne kadar uzak. Bakın 30 santim uzak. Şu bilek gövdeden 30 santim uzak olacak. Tamam mı kardeşim? Hafif düşür çubukları. Şu ya şu. Yürüyüş bu. Bunu kaldırdın mı çubuk zaten dengesi şaşar. Bakın dengesi şaşar. Bu şekilde durursanız çubuk dengesi şaşar kardeşim. Yapmayacağı hareketleri yapar. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Yani bu hepinizin ortak hatası yani. Ondan sonra bir şey bulamıyorum. Kazıyorum, bir şey çıkmıyor. Kardeşim sen çubuk sana vermek istediği mesajı anlayamıyorsun ki. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar bunlar kral alan tarama. Bu kral alan tarama 2021 model. Bakır ve pirinçten oluşuyor. Bakır ve pirinçten, sarı metalden oluşuyor. Bu da en son model 2022 Kral Krom marka, Kral Yaman markası. 2022 model. Paslanmaz çelik krom nikel karışımı bu. Mıknatıs tutmuyor. Artık neden sarı ve bakır yerine krom, paslanmaz çelik krom kullanıyorum? Nikel krom karışımı bunlar arkadaşlar. Onu söyleyeceğim. Arkadaşlar burada ne kadar da kaya ve suya gitmemesini sağlayan formül olsa da toprağın altındaki suları bakır çubuk ve pirinç çubuklar çok seviyor. Pirinç maddesi, bu madde yani 7-8 çeşit elementten bir araya gelmiş. Bakır, nikel, krom, çinko, kalay, alüminyum gibi 7 maddeden oluşan bir birleşenden meydana gelmiş. Normal bir kaya içerisinde de pirincin içindeki maddelerden oluşan parçacıklar var. Ve onun için pirinç maalesef kayaları çok seviyor. Ne kadar engellesek de, bu ne kadar da engellese yine de seviyor yani. Ama krom suyu sevmiyor ve doğal kayaları sevmiyor. Sapında suya ve doğal kayaya gitmesini engelleyen şu borunun içindeki formüller de birleşince bu çubuk bundan her zaman daha iyi oluyor. Artık bakır ve sarı metal pirinç kullanmıyorum arkadaşlar. Paslanmaz çelik krom kullanıyorum. Paslanmaz çelik de diyorlar. Mıknatıs tutmuyor arkadaşlar. Özelliği o. Bakın şu şekilde sökülüp takılması. Bu kadar basit. Bu model bana ait.
Bu şekilde bir çubuk sökülüp takılıyorsa bilin ki bana ait, sapını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, artık bakır ve pirinç maden çubuklarda kullanmayacağım. Şunu da paslanmaz çelikten yapacağım. Daha iyi, o zaman daha iyi olacaktır. Bir saniye durdur İslam. Dur. Arkadaşlar bakın, bu kayanın içerisinde görünmese de nikel var, krom var, çinko var, bakır var, kalay var. Yani bu taş en çok bu çubuğa benziyor içeriksel olarak. Buna geldiği zaman bundaki malzemeler bu çubukta pek yok. Yani %10 bu taşın içinde bundan oluşan materyaller varsa, krom, çelik, nikel varsa %10, bu taş buraya geldiği zaman bunun içindeki metaller bunda %80 var. Yani %80. Bu taşın %80'ini bu çubuğu bakır ve sarı metal pirincin içerisindeki maddeler oluşturuyor. Yani %80 bu taşın içindeki içerik buna benzer. Ama buna benzemiyor. Bu taşın içinde bu elementten %10, %5 var. Ama bu taşın içindeki elementler bu sarı ve bakırın içerisinde %80, %90 oranında var. İşte ne kadar da kayayı engelleyen formül koyarsak koyalım, bu çubuklar toprağın altında bu taş daha güçleniyor ve bu çubuklar bu taşa patlıyor genelde. Şu saptaki formülü çıkarsak bu sefer direkt %100 patlıyor buna. Yani onun için artık sarı ve bakır define çubuğu kullanmıyorum. Artık tamamen paslanmaz çelik, krom. Hem paslanmıyor, aynı kalıyor, oksitlenmiyor, çok sert, kolay kolay çizilmiyor ve daha iyi buluyor. Sudan da nefret ediyor paslanmaz çelik, krom arkadaşlar. Evet, artık gördüğünüz gibi sadece bundan satıyoruz. Sebebi bu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı. Bütün sevenlerime selam olsun. Şimdi arkadaşlar, alan taramanın tutuşunu göreceksiniz. Bu kral alan tarama. Sapında aparat var. Yani içinde suya ve doğal kayalara gitmesini engelleyen maddeler var. Bu kral alan tarama 2022 model. Krom ve nikel karışımıdır. Artık sadece krom ve nikel karışımı olan ve mıknatıs tutmayan 304 kodlu krom kullanıyorum. Artık bakır ve pirinç çubuk kullanmıyoruz. Sarı metal kullanmıyoruz. Şimdi tutuşunu göstereceğim. Bak şimdi. Öncelikle tutuşu şöyle. Sadece dirsekleri kırıyoruz. Şöyle gösterelim. Sadece dirseği kırıyoruz. Dirsek az bir şey aşağıda oluyor. Çubuk da az bir şey aşağıda oluyor. Şöyle. Tutuş bu şekilde. Şöyle döndüğümüz zaman şura boş olacak. Baskı yapılmayacak buraya arkadaşlar. Şöyle ve bir çubuk boyu fark olacak. Ne kadar yürürseniz yürüyün, bu çubuk boyu fark her zaman koruyacaksınız. Şimdi şu şekilde. Evet. Bakın ne kadar hızlı dönüşü var. Çok süratli bir dönüşü var. Şimdi arkadaşa göstereceğiz. Gel kanki. Tut bakalım. Sadece dirsekleri kır. Dirseği kır. Tamam. Şimdi şöyle yandan dön. Yana dön. Evet. Şura boş kalsın. Ama yok baskı yapma. Şöyle tut. Sadece bu kaburgaya baskı yapma. Hafif ucu düşük. Tamam. Çok güzel. Şimdi şöyle bir 2 metre git, geri gel bakalım. Dönüyorum bir daha oraya. Yok rahat yürü, rahat. Şimdi bana doğru rahat yürü. Normal sokakta yürüyormuşsun gibi gel. Rahat yürü. Dizleri fazla kaldırma. Tamam, çubuk sende çalışıyor. Halıyı çek. Halının kenarında duvar yaptım. Evet. Çünkü halının kenarı bu şekilde yukarı doğru bir enerji yayıyor. O enerjiyi de görünce duvar yapıyor. Şimdi tekrar git gel. Rahat yürü, rahat. Çok yavaş yürüme, çok hızlı da yürüme. Rahat yürü. Tamam, çok güzel. Gel şimdi. Rahat yürü, rahat. Biraz daha hızlı yürü. Çubuk hareket edince yavaşlayacaksın. Evet, çok güzel. Bakın doğru tuttuğu zaman doğru hareket yapıyor. Gel şimdi. Şimdi arkadaşlar, dizleri fazla kaldırmıyoruz yürürken. Çünkü dizi fazla kaldırırsanız çubuk sapıtır. Bakın
Yürüyüş şu. Sokakta yürüyormuşsunuz gibi. Tamam mı? Rahat bir şekilde yürüyoruz. Rahat bir şekilde yürüyoruz. Tamam mı? Şimdi duvar hareketi bu. Duvar. Yani duvar var aşağıda anlamına gelir. Tabi şu an odaya girdik. Boşluk hareketi. Kablonun üstünde çarpı yaptı. Geldik. Tekrar duvar yaptı. Şimdi bu halıyı oda olarak görüyor. Çünkü halı toprağın üstüne serilmiş. Toprağın altında da olsa aynı oda hareketini yapar. Çünkü kenarlardan ısı yayıyor. Şimdi arkadaşlar size ben derinlik alma hareketi yapacağım. Kaya kontrol hareketini göstereceğim. Şöyle geç İslam. Şöyle geç. Işık benim yüzüme vursun. Sen de şöyle geç kanki. Şimdi arkadaşlar derinlik alma hareketini çarpı yaptı ya da duvar yaptı. Geziyoruz. Çarpı yaptı ya da duvar yaptığı zaman şunu yapacağız. Geri geleceğiz. Gelirken duvar yaptı ve ayakları kilitliyoruz. Ayaklar bir daha oynamayacak. Duvar yaptı, ayakları kilitliyoruz. Duvar yaptığı zaman çubuğu indiriyoruz. Kaldırıyoruz. 1 2 3 Bakın 2'de 3'te kapandı. Burayı duvar olarak algılıyor. Eğer çubuğu duvar yaptıktan sonra ya da çarpı yaptıktan sonra derinlik aldığımız zaman ilkinde duvar ya da ilkinde çarpı yaparsa orada değerli bir şey yoktur. Yani şöyle. Diyelim ki bir kayanın üstündeyiz. Bu bir kaya. Geldik kayanın üstünde çarpı yaptı. Hemen kaya kontrol hareketi yapacağız. Yani derinlik alma hareketi yapacağız. Çarpı tekrar iniyoruz. Bu kayaya üstüne geldim. Çarpı yaptı. Geri gidiyorum 5-6 metre. Tekrar geri geleceğim oraya. Kayanın üstünde çarpı yaptı. Çarpı yaptığı anda ayaklarım artık oynamayacak. Ayak altı oynamayacak. Çarpı yaptı. Kayanın içinde mi bir şey var? Altında mı bir şey var? Kaç metre altında bir şey var? Ya da bir şey yok mu? Kayanın içindeki, horoz sanarcının içindeki bir metale mi çarpı yaptı? Sahte işaret mi yaptı? Bunu anlayacağız. Çarpı yapan yerde durdum. Şimdi çubuğu indirdim. 1 2 3 pat çarpı yaptı. 1 metre ayaklarıma kadar gövdemle ayağım arasındaki farkı düşürüyorum. 3 metrede yaptı. 2 metrede hazine var. Kaya 2 metre ise kayanın içinde. Kaya yarım metre ise 2 metre derinlik verdiyse kayanın altında 2 metre derinlikte hazine. Böylelikle boşuna kazmazsınız. Buna kaya kontrol hareketi diyorum. Ve derinlik alma hareketi diyorum. Bunu ben buldum. Yani bu keşfi ben yaptım. Bu hareketin adına derinlik alma, kayanın üstündeyse kaya kontrol hareketi adını verdim. Şimdi gösterdiğim halde bile anlayamayan çok insan var maalesef. İzlediğini anlayamıyor. Şimdi tekrar yapacağım. Geldik kayanın üstünde çarpı yaptı. Ayaklarım kilitlendi. Çarpı yaptığı anda. Bacaklar açık. Çarpı yaptı. Burası çok önemli. Aşağıda 2 saniye durduruyorum. 1, 2. Kaldırıyorum. 1, 2, 3. İndiriyorum. 1, 2. Kaldırıyorum. 1, 2, 3. Çarpı yapmadı. İndiriyorum. 1, 2. Kaldırıyorum. 1, 2, 3. Çarpı yapmadı. İndiriyorum. 1, 2. Kaldırıyorum çubuğu. 1, 2, 3. Çarpı yaptı. Ha kaç metrede? 5 kere kaldırdık indik. 5 metre. 1 metre düş. 4 metrede mal kesin var. Ama eğer kayanın üstündeyim. Çarpı yaptı. İndirdim. Kaldırdım. Çarpı yaptı. Burada bir şey yok. Yani ilk kaldırmada çarpı yaparsa kaya içinde bir şey yok. Kaya altında da bir şey yok. 2 ve katları 2, 3, 4, 5 olması lazım. Yani şöyle. 1, 2. Tamam altta mal var. Ya da 1, 2, 3 altta mal var. Anladınız mı şimdi olayı?
Ha şimdi çarpı yaptı kayanın üstünde. İndirdim. Derinlik aldım. İlk kaldırmada çarpı yaptı. Altta bir şey yok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saydığın zaman, indirip kaldırdığın zaman varsa hazine var demektir. Arkadaşlar bakın çubuğu ben kullanırken dizimi fazla kaldırırsam ne olacak? Bakın. Geliyorum. Dizimi kaldırdım. Bakın çubuk sapıttı. Sahte tünel hareketine geçti. Gördünüz mü? Ayağınızı fazla kaldırmayacaksınız. Bakın. Geliyorum. Bir şey yok. Ama bakın dizimi fazla kaldıracağım. Bakın geliyorum. Bakın sapıttı. Sahte tünel hareketine geçti. İşte doğru tutuş, doğru kontrol. Bu çok önemli. Bazıları böyle tutuyor. Bazıları böyle tutuyor. Bazıları böyle tutuyor. Bu ne lan? Çekeceğinlik mi yapıyorsun oğlum? Çekeceğin misin lan sen? Bruce Lee misin oğlum sen? Evet gel kanki. Şöyle dur. Şöyle yan bak bana. Ha. Şimdi sağ elinde tut çubuğu. Sağsan sağ, solsan sol. Solüsyon. Arkadaşlar bakın çubuk şöyle tutulacak. Bura solüsyon ya. Şu boğum şöyle geliyor boşluğa. Şöyle. Boğum geliyor. Bu şekilde bakın. Gördünüz mü? Elim çubuğun neresinde? Ve bu solüsyon ön tarafta olacak giderken. Bakın. Anladınız mı? Ve arkadaşlar bu sizi dağda korur. Kurttan, ayıdan korur. Ona göre. Evet. Sağ el çek arkadaşı. Tut kanki. Solüsyon ön tarafta olacak. Bak şu solüsyon ön tarafta. Ha tamam tutuş bu. Biraz daha yukarıdan tut. Tamam. Tamam tut şimdi. Ha. Şura çok önemli. Bakın gördünüz mü? Bazısı şurada tutuyor kanki. Şöyle tutuyor. Niye lan orada tutuyor? Bu ne oğlum bu ne? Ha tut kanki. Ha şu solüsyon. Ha fazla sıkmıyorsun ellerini. Tut. İşte bu. Bakın kollar ne kadar gövdeden uzak. Bakın göbek deliğinin hemen üstünde. Kollar bu kadar uzak arkadaşlar. Bakın. Mesafe 20 santim. Bu çok önemli. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Ha. Ha. Bu şekilde kanki. Şuradan şura boş kalacak. Tamam mı kanki? Sonra şu. Hadi. Tamam mı şimdi? Ha. Tamam. İşte bu kanki. Olay bu. Evet arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bundan almak isteyenler varsa bekliyoruz. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kral Ümit Yaman. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kral Avant Arama Nikel Krom karışımı 2022 model. Arkadaşlar gördüğünüz gibi solüsyonlu. Buradaki solüsyonun aparatın içerisindeki zararsız maddeler, çürümez, kokmaz, mahşere kadar gidecek olan maddeler var. Bunlar suya ve doğal kayalara gitmesini engelliyor. Şimdi ispatlayacağız. Yani toprak altındaki su ve doğal kayalara gitmez bu çubuk. Şimdi gördüğü zaman nasıl yön değiştireceğini göreceksiniz. Şöyle yakınlaştır şurayı. Parayı görüyorsunuz. Şu kayayı ve suyu görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya koyuyorum kaya ve suyu. Gördüğünüz gibi kaya ve suyu üstünde çarpı yapmayacak. Şimdi göreceksiniz. Evet. Tutuyorum ve kaya ve suyun üstüne gidiyorum. Bakın nasıl dönüyor. Burayı yaklaştır. Tekrar alıyorum. Bakın arkadaşlar. Su ve kayanın üstüne gidiyorum. Çubuk dönüyor arkadaşlar. Bakın. Ve etrafından dönüyor. Ve paranın üstünde çarpı yapıyor. Ve geri geliyor. Bakın arkadaşlar. Çarpı yapıyor. Ve geri geliyor. Şimdi tekrar bir deneme yapacağım. Bakın buraya koydum. Suyu da buraya koyuyorum. Ve üstünden gidiyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen
yön değiştiriyor ve parayı buluyor. Bir de bu taraftan deneyeceğim arkadaşlar. Bakın kaya ve evet, suyun üstünden gidiyorum. Bakın yön değiştiriyor ve gördüğünüz gibi paranın üstüne gidiyor. Taşı ve suyu buraya koyuyorum. Paraya gitmek istiyorum. Bakalım, yine gördüğünüz gibi suyu ve doğal kayayı görünce yön değiştirip malzemeyi buluyor. Ama arkadaşlar şu aparatı çıkartıp şunu koyuyorum. Yani iki aparatsız çubuğu takacağım şimdi. İki aparat olmayan çubuk kullanacağım şimdi. Bakın tepkiyi görelim. Gidiyorum ve arkadaşlar bakın suda çarpı yapıyor. Gidiyorum. Parada da çarpı yapıyor. Peki şöyle yapalım. Suyu buraya koyayım. Taşı da buraya koyayım. Evet, suda çarpı yaptı. Toprak altında suya. Bakın kayaya da çarpı yaptı. Paraya da çarpı yaptı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama yakın çek. Şunla değiştiriyorum. Bunu buraya koyuyorum. Ve aparatlı olan kral alan tarama. Bu icat bana aittir arkadaşlar. Formülü bende. Şimdi tutuyorum. Geliyorum. Bakın gördüğünüz gibi suyu görmüyor. Taşı görmüyor. Taşı görünce itiyor. Ve paraya gelince çarpı yapıyor. Ve şimdi arkadaşlar bakın derinlik alacağım. Şimdi ben 5. kattayım ve alt katın tabanı 5-6 metre derinlikte. Şimdi derinlik alma hareketini gösteriyorum. Bu derinlik alma hareketini de buldum ben. Buna ki hareketi dedim. Eğer kayanın üstünde yaparsanız kaya kontrol hareketi diyorum. İkisi de aynı. Şimdi derinlik alıyorum. 1 2 3 4 yavaş yavaş çubuk kapanıyor. 5 6 İşte duvar hareketi. Altta taban var. Bir alt katı 6. 1 metre buradan yere kadar düştüğümüz zaman 5 metre derinde taban var. Eğer çarpı yapmış olsaydı aynısını yaparak derinlik alacaktık ve kaç metrede metale çarpı yaptığını anlayacaktık. Duvar yaptıysa duvarda bunu deneyeceksiniz. İşte bu hareketin adı ki hareketi. Kayanın üstünde yaparsanız kaya kontrol hareketi. Böylelikle kayanın içinde ya da kayanın altında bir şey varsa arkadaşlar size bulur. Eğer bir kayanın üstündeyiz ya, mesela bu bir kaya. Kayanın üstüne geldik. Şöyle. Kaya kontrol. Mesela bu bir kaya. Kayanın üstüne geldik, çarpı yaptı. Hemen ayaklarımız sabit duruyor. Ayaklarımızı kımıldatmıyoruz. Kaldırıyoruz. Kaldırdığımız zaman 3 saniye durduracağız. İndirdiğimiz zaman 2 saniye. Bakın. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Çarpı yaptık. Kaç metrede, kaç kere kaldırdık, indirdik? 3 kere. Bir kere düş, 2 metrede. Kayanın üstünde eğer çarpı yaptı ve ayakları oynatmadan tekrar geri, mesela kayanın üstünde çarpı yaptı. Geri gidin. 1-2 adım geri gidin. Tekrar gelin, kayanın üstünde çarpı yaptı. Ayakları oynatmıyoruz. İndiriyoruz. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3 dedi, çarpı yaptı. Ya da 4'te, 5'te, 6 kare indirdik. Bir kerede çarpı yaparsa kayanın altında bir şey yok. Değerli bir şey yok. Ama 1, 2'yi de çarpı yaparsa var. 3'te yaparsa var. 4'te yaparsa var. 5. kaldırdık çarpı yaptı var. 6. kaldırdık çarpı yaptı var. Bir şey var yani. Gerçek bir şey var. Yoksa bir şey yok demek. Evet. Derinlik alma. Arkadaşlar bu hareketi de ben keşfettim.
Kaya kontrol ve derinlik hareketi adını koydum. İşte kral alan taramanın yeteneği bu. Almak isteyenler bizlere ulaşsın. YouTube Define Kralı kanalı sahibiyim arkadaşlar. YouTube Define kanalına sizleri bekliyorum. Birbirinden ilginç define maceraları ve define çubukları hakkında ve define işaretleri hakkında bilgilendirme, kazma, arama, keşif videoları birlikte izleyelim. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu 304 kromdur arkadaşlar. Bu mıknatıs tutmaz. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün sevenlerime selam olsun. Arkadaşlar, kral alan taramanın yeteneği hakkında size bilgi vereceğim. Ama benim icadım olan bu kral alan taramayı özel kılan şu aparatın içerisindeki değişik maddelerin bir araya gelerek suya ve doğal kayalara çubuğun gitmemesi ve çubuğun su ve doğal kayalar gördükçe yılan gibi geze geze defineyi, altını, gümüşü, mezarı, odayı bulmasıdır. Özelliği. Bunun adı Kral Alan Tarama 2022 model. Krom ve nikel. Mıknatıs tutmaz. Evet arkadaşlar, ölçüleri tam olması gereken ebattadır. Bakır ve pirinç metal artık satmıyorum. Onlar eskide kaldı. Bu daha iyisi. Şimdi arkadaşlar, bu kral alan tarama nasıl çalışır ve yeteneği nedir? Bununla ilgili size örnekler vereceğim. Ama bir haberle başlayacağım. Burada İngiltere'nin bir şehrinde yaşayan bu şahıs 8.000 çeşit kripto parasının bulunduğu küçük cipte sakladığı soğuk cüzdanı yanlışlıkla çöpe atıyor ve bu çöp çok büyük bir çöplük, şehrin çöplüğü ve NASA'dan yardım istiyor. Milyon dolarlık bir yardım istiyor. Çünkü kriptoların cüzdanın değeri yaklaşık 200 milyon dolar civarında. Yani 1-2 milyon, 5 milyon, 10 milyon dolar gitsin, önemli değil. Eğer cüzdanı bulamazsa paralar yok olacak. İşte bunun o dağ gibi çöplüğün içerisinden bu alan taramayla onun soğuk cüzdanını, o çipi bulurum. Ve fazla da zorlanmam. Çünkü çipin bir örneğini buraya yapıştırdığım anda, bantla yapıştırdığım anda çubuk çok kısa sürede direkt o çipe gider bulur. Ama bu çip toprağın altında olsa yine bulur. Yani milyon dolarlar harcamasına gerek yok. Bana ulaşsa, bilse ki onun çipini benim bulabileceğimi, özel uçak gönderir buraya. Ama belki bir şekilde, bu İngilizce altyazı da var, bir şekilde ulaşırsa ona yardım ederim. 5 gün içerisinde en fazla o çipi çok kolay bir şekilde bulurum. Mesela 10.000 tane tırın içerisine 1 gram kokain koyun, bir tanesine. Ya da eroin koyun. Şu solüsyonun içine 1 gram eroin ya da kokain koyduğum zaman o 10.000 tırın içerisinde gider o tırı 300 metreden 500 metreden direkt ona gider bulur. 1000 tane arabanın içerisine bir mermi koyun, onu gider 5 dakika içerisinde bulurum. Büyük bir arazi düşünün ve bir tane mayın olduğunu düşünün. Şunun içine barut koyar, o mayını 2 dakikada bulurum. Mayın temizleme aletinde de çok iyi kullanılır. Bu çubuğun 7 hareketi vardır. Derinlik alma, kaya kontrol hareketi, altta kazmadan değerli bir şey olup olmadığını anlayan metal test hareketi, oda hareketi, kasa hareketi, metal hareketi,
tünel hareketi, tünel giriş hareketi, bunların hepsini bulup icat eden kişi benim. Aynı zamanda bir insanın vücudunda en ufak bir kılcal damar tıkansın ya da bir rahatsızlığı olsun, onun nerede olduğunu ya da vücut bir yerde mikrop mu toplamış, vücutta sıra dışı bir hastalık mı var, tümör mü var, kanser mi var, onun nerede olduğunu tam nokta atışıyla bununla tespit ederim. Bir insanı yatırırsın, üstünden bununla geçersin, hasta olan yerde çarpı yapar. Yani bu çubukların yeteneği sonsuz. Evet. Arkadaşlar, doğada her şeyin bir enerji yayar. Bugün toprağa elmayı da gömsen, armutu da gömsen, altın da gömsen, tünel de yapsan, toprağa müdahale ettiğin için ora enerji yayar. İsterse 500 metre alta hazine koy, çubuk gider yine bulur. Çünkü toprağa kazmışsın. Bir kazma da vursan, 500 metrede de çukuru delsen çubuk oraya gider. Çubuğun işi bu. Ama oraya giderken önündeki suya, kayalara çarpı yapabilir. İşte bu solüsyonun içindeki benim bulduğum formül su ve doğal kayalara gitmez ve direkt defineye ya da insanoğlunun gömdüğü herhangi bir şeyi bulur. İster kaya içinde olsun, ister duvar içinde, ister suyun altında, ister toprağın altında. Fark etmez. Evet, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bu çubuğun 7 hareketi var. 7 hareketini bilen çok kolay define bulur. Bu çubuk gün gelecek jandarma, emniyet teşkilatlarında da, mayın arama teşkilatlarında da kullanılacak. Ve bunun ilk ateşini yakan kişi benim. Hoşça kalın. درود و عرض ادب محضر ایرانیان عزیز. افتخار داریم که فروش ردیاب‌های حرفه‌ای مدل 2022 استاد یامان از کشور ترکیه رو به صورت انحصاری نمایندگی کنیم. ارسال ردیاب‌ها برای شما بزرگواران و جویندگان حرفه‌ای سراسر کشور انجام میشه. مدت کوتاهیه که ارتباط فارسی زبانان با استاد یامان و محصول بی‌نظیرشون رو آسون کردیم و پشتیبانی‌های فنی و آموزش‌ها پس از فروش رو انجام میدیم. لطفاً برای ارتباط با نمایندگی انحصاری فروش و پشتیبانی در کشور عزیزمون ایران با شماره واتساپی که در کپشن گذاشته شده تماس بگیرید. آرزوی قلبیمون موفقیت و کامیابی همه ایرانیان لایق و سرفرازه. بزرگواران، همون جور که در ویدیوهای آموزشی استاد یامان هم قبلا دیده بودید، این ردیاب حرفه‌ای دارای یک کپسول سولیسیوم هست اینجا که 8 نوع ماده شیمیایی وجود داره درون این و موقعی که شما ردیابی انجام میدید این مانع رفتن ردیاب شما و اینکه هدف شما به سمت سنگ‌های معدنی، آب و یا اون چیزی که به عنوان ذرات و مزاحم تلقی میشه، میتونید که ردیابی بسیار حرفه‌ای و بدون مشکل رو داشته باشید و به هدفهاتون برسید. همونطور که میبینید این ردیاب و کپسول سولیسیوم با الیاف طبیعی به همدیگه وصل شدن و این کار رو بسیار آسون میکنه. همونطوری که شما میتونید ردیابی رو انجام بدید، این کپسول حمایت لازم رو از لحاظ اینکه به مشکلی نخورید انجام میده براتون. تمامی 7 تا حرکت اصلی در ردیابی در ویدیوهای قبلی آموزش داده شده. حتی میتونید تمامی ویدیوهایی که استاد یامان به زبان ترکی توضیح دادند رو از تنظیمات یوتیوب با زیرنویس فارسی مشاهده بکنید. هر سوال یا اشکالی که براتون به وجود بیاد از طریق استاد و نمایندگی انحصاری ایشون در کشور ایران ما
کمک حال شما خواهیم بود در هر ساعت از شبانه روز که شما بخواید. از توجهتون ممنون هستیم. برای تهیه ردیاب با همون شماره تلفنی که در کپشن گذاشته شده تماس بگیرید و ما این رو از طریق پست به تمامی نقاط ایران ارسال کردیم و این رو ادامه خواهیم داد. بدرود.